Bu kamyon hiçbir yere gitmiyor Hasan. Yolu kaybettik Hasan. Peki ya Ayaz? Ayaz. Ya. Ayaz. Ya. Ayaz. Ayaz. Ya. Ya. Ayaz. Ya. Ayaz. Ya. Ayaz. Hasan! Ayaz. Ya. Uyutmadı gene amına kodum manyağı. Ya. Ayaz. Ya. Başefendi! Başefendi! Lan yine ya. Lan ne oluyor lan ya burada? Ulan yine mi sen? Ulan senin adam kiramına koyayım ben. Tutun lan götürün şunu. Açın kapıları. Hadi lan. Hadi ulan çabuk ol lan. Hadi çabuk. Lan tutsana oğlum. Geçsene. Hadi lan. Amına koyayım. Bu ne lan? Bu ne lan? Hadi. Hadi lan. Getir lan. Getir oğlum zıbarın. Ayakta duranın gözüne koruma. Hadi lan. Amına koyayım. Kapat lan kapıları. Kapat. Kader lan. Kader lan. Işıkları kapatın. Zıbarın artık. Ayakta kimi görürsem domaltırım lan. Yatın lan. Dertliler olsun. Derdin söyleşir. Etme intizarın gün başın için. Çıkmıyor amına kodumun lekesi ya. La Hasan. Sana verdikleri elektriği, ana diyorum var ya, gıdımını bana verseler, yemin ediyorum ortalıkta ateş böceği gibi gezerim ha. Allah'ın sevdiği kuluymuşsun ki gebermeden buradan çıkıyorsun. Bakanlar Kurulu enerji darboğazından kurtulmak için af çıkarmış. Rivayete göre en büyük barajımız yalnızca Hasan Bey'e çalışıyormuş. Tamam artık yeter hadi. Ya yeter. Çık dışarı. Sabun var ya. Ya siktirme sabırını sabırma. Çık dışarı hadi de yeter. Tamam ya ağzını. Ya tamam. Çık bak çık. Önemli düzenlemeler var. Denetimli serbestlik düzenlemesinde yapılan değişiklikle mesela 38 bin mahkuma tahliye yolu açıldı. Cezaevlerinde heyecanlı bekleyişte başladı. Bak insanın affedileceği tek mahkeme amburasında kurulan mahkemedir. Anladın mı? Eğer sen kafana koyduklarını yaparsan Ayaz zaten seni affeder. O zaman sen de kendini affedersin. Dışarı çıktığında kamyon hazır. Bu ne demek? İşin de hazır. Alırsın çocuğu yanına. Çocuğun yüzü gülerse o zaman sen de kendi yakan bırakırsın. Yar sevem
sevmem yar üstüne kızlar. Sabrı koydum ne gör başıma gelene. Sabrı koydum ne gör başıma gelene. Ben gönlümü kaptırdım kadir kıymet bilene. Ben gönlümü kaptırdım kadir kıymet bilene. Dön o yana dön bu yana. Güzel fotoğraf değil mi? Senin için seçtim özel olarak. Bu af var ya, piyango gibidir. Öyle her zaman çıkmaz. Af çıkmasaydı seni deşmeyi düşünüyordu o çakallar. Hasan, bak sen bu akrabaların yanına gitme ha. Bunlar beladan başka bir şey getirmezler sana. Hatta İstanbul'da bile durma derim ben. Antalya'ya gitsen. Antalya güzel memlekettir. Orada bir de iş bulursun. Bulaşık falan. He? Hem öyle yerler var ki geceleri de yatarsın dükkanda. Adamlara beleş gece bekçisi lazım nasıl olsa. Hem Antalya sıcaktır bak. Adamlar soba bile yakmıyorlar. Yaksalar bile öyle 15-20 gün en fazla bir ay. Hasan, bak. Eğer Antalya'ya giderim dersen otobüs biletini ben alacağım. Ama tek yön. Sadece gidiş bileti alacağım sana. Bunun dönüşü yok. Hı, çayları da soğuttuk ha. İçsene çayını. Ha, bak. Bunu arkadaşların senin için toplamışlar. İş buluncaya kadar aç kalma diye. Al bakayım. Al la. İş bulana kadar ha. Al şu resmi de. Bakar ısınırsın artık. He? Bak Hasan. Eğer aklın varsa bir daha buraya düşmezsin. Şaşar beşer düşersen onlar az da seni fazla yaşatmazlar burada. Olacağı bellidir yani. Bak işaret sürüyor. Hep tarafına bak. Kim bunlara uyuyorsa o liderdir. Kim bunlara uymuyorsa o şaklabandır. Lider bozuntusudur. Hakkını al. Ve aleykümselam. O da mı? Gel kardeşim gel. Gel. Yalnız parayı peşin alırız. Banyo, tuvalette ortak kullanılır. Kapı kapanmazsa hızlıca çarp. Kapanı. İşte böyle. Geldiğin yerde kapı yok mu oğlum? Sabaha kadar böyle bekleyemem. Alacaksın al şu anahtarı. Ha, işte böyle. Hadi Allah rahatlık versin. Koridorun sonunda. 3. oda. Soldan gireceksin. Aşan gelir karlı dağlardı, çeken bilir ayrılığın derdini.
zamanım aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Selvenin dalları boyumdan uzun, yavrular gözümde bir salkım üzüm. Ölmeden o yar yaman, aman 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 aman. Görürse gözüm koyun kuzu kurban, aman 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 of. Biliyorsun abinin yemediği bok kalmadı. Sen içeri girince iyice azıttı. Kuru sulu ne varsa ziflenip ziflenip arabaya çıkıyordu. Duymuşsundur. Bizim kamyonlardan biriyle bir gecekondunun çatısına uçtu. 2 çocuk sakat kaldı. Şirkete dava açmasınlar diye çuvalla para verdik. Geberdi sonunda da sen de kurtuldun, biz de. İstersen bizim kamyonlardan birine çık ha? Demek bu fotoğrafı kaybetmedin. Bu kamyonu istiyorsun öyle mi? Abinin pisliklerini örtmek için harcadığımız parayla kaç kamyon alırdık biliyor musun? He? Üstelik hem sana baktık hem Ayaz'a. Utanmadan bir de bu kamyonu mu istiyorsun? Bak Hasan, abinden de, piçinden de, başımıza açtığınız bütün belalardan da bıktık artık. Temizlediysen kendi namusunu temizledin lan. Bu iş burada biter artık. Bir daha da karşımıza çıkma sakın. Otur lan. Otur! Ulan! Sen adam olaydın, biz daha bir şey demeden bitirirdin işi. Kaçtığı gün bulup vururdun o orospuyu da o şerefsizi de. O zaman biz de sülalenin namusunu temizle, sana içeride bakarız. Çıkınca da kamyon alırız demek zorunda kalmazdık. Peki ya Ayaz? Ayaz'a bakan ailenin adresi var orada. Bugüne kadar parasını biz gönderdik. Bundan sonra da sen bakarsın artık ha? Ayaz? Söyledim ya oğlum. Adres cebinde. Gül suyunda. Peki ya Ayaz? Ayaz'ın da senin de alnına kodurtma lan! Abinin yaptıkları yetmezmiş gibi. Atın lan bu iti dışarı.
Her gelen. Yani it kopuk burada kalıyor ha? Hiçbir şey hatırlamıyor musun oğlum? Kaldığın kümesle bulduğumuz yer arasında neredeyse 50 kilometre var lan. Düşmanın falan var mı? Ha, sakla bakalım, sakla. Delikanlılığın raconu bu değil mi? Ha? Kimseyi gammazlamazsınız. Ulan bir kişiyi 10 kişinin dövmesi var mı delikanlılığın raconunda? He? Yaralı bulunduğunda yolun kenarına büzüşmüş, tir titriyordu. Ayaz ayaz diye bir şeyler sayıklıyordu. Belli ki çok üşümüştü. Kendisine soruldu. Cevaben bir illetim var benim. Ne olduğunu bilmiyorum. İçime kar yağıyor gibi bir şey. Başladığı zaman önce titriyorum. Sonra kendimi kaybediyorum. Sonra da alıp başımı gidiyorum. Bayılana kadar koşuyorum dedi. Belli ki ayaz içine işlemişti. Belli ki ruhunu kemiren soğuğun adı ayazdı. Bizim oralarda ayaz, dağdan esen, insanı kendine getiren soğuk temiz hava demek. Sorduk mu? Edebiyat öğretmeni bu. İş bulamayınca polis olmuş. Al. İmzala şurayı. Bana bak. Başına ne geldi bilmiyorum ama bizim ihtiyar sorarsa kapkaççılarla boğuştum de. Belaya bulacağını hiç sevmez. Kapının önüne koyuverir alimallah. Haberin olsun. Tamam mı? Hasan mı lan bu? Bas, bas, bas! Silah var manyakta. Bas, bas, bas!
Ayaz. Ayaz lan. Baksana amcan gelmiş. Hani hapiste olan. Oğlum. Ayaz lan baksana. Akşama kadar böyle bir şeyler çiziyor bu duvara. Kendi kendine konuşup durur. Bir tek karnı acıktığında geliyor yanıma. Daha da gelmez. Ha. Bak kazık kadar oldu. Hala altını ızla diyor. Ya. Zaten bunlarla uğraşıyor. Hele bir de bu var başımda. Bu var ya bu. Bu en beteri. Bu yalnız işemez. Ayıptır söylemesi, sıçar da. Ya anlayacaksın. Akşama kadar boksidik temizliyoruz. Getirip attılar bunu benim başıma. La bu kadar bebeydi. Bir daha ne arayan var ne soran. Arada bizim bakkaldan 3 kuruş gönderirler. 3 kuruş dediğin ne ki? Neyimize yetsin? Deterjana bile yetmiyor vallahi. Ben de bu Allah korkusu olmasa çoktan bıraktıydım bir cami ablasına. Babasının bu. Babasının. Kes lan. Babası öldüydü ya, bu amcası. Amcası mı öldürmüş babasını? Yok. Teker değiştirirken kamyonun altında kaldıydı ya. Bu amcası hapiste olan hapiste. Kendi kardeşini öldürür mü insan? Kendi kardeşini. Kardeşini değil beyinsiz. Yengesini vurduğu için hapse düştüydü ya. Bunun anasını vurduydu ya. Sen mi bize para göndereceksin şimdi ha? Bak, bak ben sana baştan diyeyim. Ayda 400 vermezsen ben bir gün daha bakmam bu sidikliğe ha. Benim derdim bana yetiyor zaten. Bir de bununla mı uğraşacağım? Ne olmuş buna ya?
Al lan. Bu sana göre. Keşke bunları alacağına parasını getirseydin. Bari biraz odun kömür alırdık. Hem giydirsen ne olacak? Ha? 2 gün sonra sidik kokusu yüzünden çıkartıp atacağım nasılsa. En iyisi böyle ona tutuyorum hortumu. Yerleri de paspaslıyorum, bitiyor iş. Geçen gece soğuktan donmamak için sandalyaları kırdık yaktık. Ya hatta senin kamyonlar da gitti. Donsaydı daha mı iyiydi? Zaten eline bile almadı onları. Ne oluyor be? Nereye götürüyorsun lan çocuğu? Hasan! Lan! Çok gördük lan senin gibileri. Bak, 3 gün sonra getirirsin kapıma. Ama bu sefer sana bu kapıyı açar mıyım bilemiyorum artık. Bana bak. Bu sefer bir senelik para peşin. Deyiyorsun. Çocuk için mi bu? İyi. Aynı babası. Ağzı var, dili yok.
Beni bak. Bizim ihtiyar parayı sorup duruyor. Pazartesi haftalık alacağımış. Öde inşallah dedim. Seni sorarsa aynısını söyle. Tamam? Eğer pazartesi günü de ödemezsen parayı, bu defa benim kafam kırılır, haberin olsun. İnsanlar güveniyor. Paralarını veriyor. Burada çok büyük vicdan sahibi olmak gerekiyor. Aksi halde et kokmuş, tuz da kokmuş olur. Aksi halde ciğer kediye teslim edilir. Şimdilerde Hawaii'nin Kapalua bölgesinde günlerini gün ediyor. Bölgenin en küçük otellerinden biri olan Karşı'da odaları için gecelik tamına 2500 lira ödüyor. Hasan. Oğlum. Eskiden yoktu yiyemiyorduk. Şimdi de dişimiz yok yiyemiyoruz. Sıkma canını. Ölmüşle olmuşa çare yok derler. Yarın konuşurum patronla. Yahu sana kefil olmayacağız da kime olacağız? Ayda bir iki çıkarsın kamyona. Sonrası Allah kerim. Sen mi yaptın bunları? Oğlum, burayı sen mi boyadın? Sahip çıksan ya oğluna. Bir daha boyu mu buraları, iyi mi? Alo. Hasan? Ha Hasan. Hasan. Telefon sana. Hasan, kasada tam 8 parça yük var. Hepsi Antalya ambarlara inecek. En son şu adrese uğra. Ev eşyası varmış. Birkaç beyaz eşya falan alacaksın. Antalya'ya varınca ilk onları indir. Orada birkaç gün kalacaksın tabii. Sonra Ankara'ya makine taşıyacaksın. Al, şu otelde kal. Temizdir.
hesaplıdır. Ambarlara da yakın. Al şunu. Mazot için. Hem yolda da lazım. Dönüşte hesaplaşırız. Var mı yoğun bu eşyalar? Hiç tanımadığım birine teslim edemem. Otobüse verecek paramız yok. Biz Antalya'ya niye gidiyoruz biliyor musun? Taş kafalar var orada. Benim arkadaşlarım. Annem söyledi bana. Beni çok özlemişler. Aslı abla küçükken götürdü beni. Orası çok güzel bir yer.
Niye suratın asık? Bir yavaşça gülsen olmaz mı? Bir kez. Taşkoların hepsi benim arkadaşım. Çok mutlular. Keşke biz de öyle olsak. Allah onları öyle yaratmış, biz de böyle yaratmış. Çocuğu da kendine benzetmişsin. Annesi yaşıyor mu? Anlamıştım zaten. Dur. Kenara çek. Dur, kenara çek, dur. Şimdi yıkadım ya ben. Hiçbir şey kalmadı. Bak tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı bak. Görüyor musun? Hiç utanacak bir şey yok. Hiçbir şey kalmadı ki. Ayaz. Seninle bir sırrımız olsun mu? Ha? Hani hiç kimse duymayacak. Sadece senle benim aramda olacak. Anlaştık mı? Ha? Bak sırrımız ne biliyor musun? Sen ne zaman böyle senin çişin gelirse ayağını yere vuracaksın. Ben seni hemen götüreceğim tuvalete, tamam mı? Anlaştık mı? Keçi bir gün dışarı çıkacak. Çocuklarına demiş ki, yavrularım ben dışarı çıkıyorum ama siz sakın kapıyı kimseye açmayın demiş. Ondan sonra kuzular da bağırmışlar. Tamam biz kapımızı kimseye açmıyoruz. Ondan sonra keçi gitmiş. Fakat kurt dikkatlice onları kenarda dinliyormuş Hazal. Böyle bayağı böyle dikkatlice dinliyormuş. Hemencik keçi gider gitmez kapıyı böyle tak 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 3 kere çalmış. Ondan sonra kuzular kimsin sen diye bağırmışlar. Fakat en akıllı kuzuların arasında en akıllı bir kuzu varmış. Onun adı da Ayaz'mış. Ayaz kuzu demiş ki bir dakika kapıyı açmayalım. Hele bir soralım ona. Kolunu uzat. Bir bakalım annemizin koluna benziyor mu? Akıllı ya çok. Aklına bu gelmiş. Aç değiliz biz. Geç sen arkaya. Gel geç.
ulaşımda aksamalar var. Bundan biz de mağdur olduk. Son bilgileri alalım. Daha sonra tünelin güvenliğini konuşalım. Ekipmanlarımız yolda süratle çalışmasına devam ediyorlar. Ve sabah saatlerinde yine bazı tek çekerli tırların yolumuzu kapatması nedeniyle ve bu tek çekerli tırlar özellikle yine makaslama yaparak bizim mevcut 3 şeridimizde kapatma noktasına gelmişlerdir. Bizim normal olarak bu çalışmamız, klasik olarak devam eden bu çalışmamız üzerine ekstra olarak tabii biz burada gerek önlemlerle ilgili bir takım çalışmalar ve hatta dünyada uygulanan bir takım teknolojilerle biz burada uygulamak için araştırma ve hatta bu konuyla ilgili teknik şartlar oluşturuluyor. Ve bu konuyla ilgili zannediyorum çok kısa zamanda bunlarla incelenip değerlendirilir. Ondan sonra bu ekstra olacak. Bir kere daha kaldık böyle yolda. Ankara'ya yük aldık tabii. Geldik Bolu'ya, yol kapandı. Biz bile bu işe hemen öylesine girmedik yani. Nasıl oldu abi? Nasıl olsun? Buyur yenge. Hoş geldin. Hasan kardeş, yenge hanım gelmiş. Bize müsaade. Hadi. Hayırlı Abi iyi yolculuklar. akşamlar. Ne zaman açılıyor yol? Sen düşünmüyorsun. Bizim pezevenk adam olaydı. Ben de bu dağ başında, elin adamın yanında it gibi titremezdim. ...15 yaşındaydım. Beni bir moruğa vermeye kalktı babam. Karşılığında külüstür bir traktör alacak. Varmam dedim. Öldürseniz varmam. Artık her gün dayak var evde. Ben kendime acımıyorum. Anama acıyorum. O da benimle dayak yiyor. Beni ikna etmesi için tabii. O güne kadar köy dışında başka bir yer görmemiş. Tek sarılık olduğunda götürdükleri kasaba hastanesini hatırlıyorum ama hayal mayal. Yine de kaçsam diyorum, kaçsam. Ama anama acıyorum. Ben gittikten sonra sağ komaz babam. Öldürür, biliyorum.
korkuyorum. Bilir misin? Bazı insanlar vardır. Var mıdır, yok mudur bilemez. Öldükten sonra da kimse hatırlamaz. Benim anam öyle biri. Çile çekmek için dünyaya gelenlerden. Yıllarca baba daya. Ardından koca daya. Kıyamıyor insan. Sonra anam dayanamadı. Kızım dedi. Ben gün görmedim şu dünyada, bari sen gör. Kaç git buralardan. Bir Gökgöz Mehmet var bizim oralarda. Böyle köye gelir, şeker, çay satar. Bizim meseleyi duymuş. Sırtlan gibi dolanıyor etrafımda. Sen kasabaya kadar gel, gerisini ben hallederim dedi. Düşündüm. Buradan, bu evden daha kötü ne olabilir ki dedim. Sabaha karşı çıktım evden. Önce kasaba, ardından İstanbul. Mehmet beni bir eve bıraktı. Karşılığını alarak tabii. Onlar da kendi kızları gibi yüklü bir başlık parasına evlendirdiler. Yani evlendirdiler dediğim. Ben, bizim pezevenk, birkaç köylüsü ve imam. Bizimki doğru dürüst çalışmıyor. Maaş da koymuyor. Uyuşturucu kullanıyormuş pezevenk. Satıyormuş da. Üç beş ay sonra başladı dayak. Sonra çocuk oldu. İnsan bırakıp gidemiyor. Uyuşturucuya para bulamayınca birileriyle gelmeye başladı eve. O sızığında oramı buramı mıncıklamaya çalışan pezevenkler bunlar. Biraz mıncıklasalar pulların mı dökülür? Arkadaşlarım yabancı değiller ya demeye başladı. Anladım, bu pezevenk beni satmaya çalışıyor. Kaçacak yer arıyorum ama yok. Kimin kimsem yok. Dedim Helin, sen de anan gibi gün görmeden geberip gideceksin. Üç gün önceye kadar sıktım dişimi. 3 gün önce bunun pezevenk arkadaşlarından biri açmış şeyini yavruma gösteriyor. Gözüm karardı o an. Ne yaptığımı bilmiyorum. Evi yakmaya kalkmış. Sabaha kadar dayak. Komşular her şeyi biliyordu. Aralarında para toplamışlar. Bu kamyonu da onlar tuttu. Bir de bu adres var elimde. Dayımın kızı öğretmen. Bir iş bulana kadar kalırım yanında. Sonra başımın çaresine bakarım dedim. Kızım ve ben. Soğan ekmek bile yesek. Ne olmuş ki? Ben razıyım.
Afiyet olsun. Allah bağışlasın. Aynı annesi, aynı babası. Bir şey ister misiniz? Çay, kahve, tatlı bir şey. Peki eşiniz bir şey ister mi? Çocuklarınız? Çocuklar bir şey alır mısınız? Çocuklarımız tatlı seviyor. Sütlaç getirseniz. Tamam, hemen getiriyorum. Sağ ol. Hemen getiriyorum. Dışarıdan bakan bizi 40 yıllık aile zanneder. Adam öyle söylemişti ya. Cane mina can can can, yare mina yar yar. Troşti açmi inaçmi, tdela Neden bir tane gözler varmış biliyor musun? Çünkü babaları öbür gözler almış, başkalarına satmıştı ondan. Sağ çek, çok çok sağ çek. Ayşe abla beni küçükken götürdü. Hep rüyalarıma gidiyorlar. Orası çok güzel bir yer. Ne zaman ayağını yere vursa çiş molası veriyoruz babası. Kaçar teyze. Bizi taş kafalara götürsene. Taş kafalara mı? Bir tane kuzu var. Kocaman masmavi. Abi bebekken götürmüştüm, unutmamış. Unutmam. Vallahi doğru hatırlıyor. Ayaz bana inanmıyor. İnanmıyor musun?
Demek inanmıyorsun. Götürsen lütfen. Hazal annem, Aysel teyzenin işi var. Sen götürsene, hem söz vermiştin. 2 gündür tek gözlü arkadaşım diye kafamızın etini yedi. Ama sen de söz vermişsin. Söz vermişsen mutlaka tutman lazım. Kızım bir nefes alalım öyle gideriz. Ben nefes aldım. Eğer sen nefes al da gidelim. Oh. Koy tempo. Herkesin eller havaya. Hop. Zıpla, zıpla, zıpla. Geliyorum. Geliyor taş kafa geliyor. Taş kafa geliyor zaten. Geliyor, başlıyor işte. Taş kafa geliyor zaten. Geliyor taş kafa geliyor. Taş kafa geliyor zaten. Geliyor taş kafa zaten. Bravo. Eylül'ün anlattığı yolda onlara bayağı bir yardımcı olmuşsun. Allah senden razı olsun. Çocuğa da çok üzüldüm. Eşini kaybetmişsin ha. Allah rahmet eylesin. Annesiz çocuk büyütmek hem de böyle yollarda. Çok zor. Bak kardeşim, seninle açık konuşacağım. Ben bu kızı ilk defa böyle gülerken görüyorum. Sana baktığı zaman gözlerinin içi gülüyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Eğer istersen... Yani Ayaz'ı düşünüp sen de istersen... Yani bu çocuklar da analı babalı büyür. Ağladı. Yol kapandı. Lan oğlum insan bir aramaz mı? Öldün mü kaldın mı? Ambardan seni bekliyorlar. Hemen git oraya. Ha bir de senin taşıdığın ev var ya. Kocasının haberi yokmuş bu taşınmadan. Senin anlayacağın bir dostuyla kaçmış karı. Kocası benden adresi istedi verdim. Ankara'ya varır varmaz beni ara. Merakla koma beni. En fazla okula gelir it. Aysel'i bilmiyor. Ne zaman yola çıkıyorsun? Ayaz'a da çok alıştık.
İstersen kalsın bize biraz. Aysel bu gece bize kalabileceğinizi söyledi. Kalk lan kamyoncu. Kalk lan. Kalk! Yaşatmam lan ikinizi de. Geberteceğim lan ikinizi de geberteceğim. Anam avradım olsun çocuğun gözü önünde lime lime doğrayacağım lan ikinizi de. Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun çocuğu. Geberteceğim ikinizi de. Yılmaz yapma! Yılmaz yapma! Siz benim hayatımı siktiniz lan! Bak lan bu orospuya iyi bak. Görüyorsun değil mi? Şimdi senin gözünün önünde bu orospuyu geberteceğim. Yanıma gel Azal. Azal sana yanıma gel dedim. Sen anneni uyarmadın mı yavrum? He? Babam bomboş evi görünce çıldırır anne demedin mi? Ha kızım? Ne yapar yapar anne. Gelir babam bizi bulur demedin mi kızım? Sen yeni bir kardeş mi buldun kendine? Ha? Bak bakayım babana. Kaldır kızım kafanı. Burada oturacaksın Azal. Tamam? Sesini duymayacağım.
Senin mi bu piç? Cevap ver lan, senin mi bu piç? Ne güzel bir aile lan. Ha? Değil mi? Bir erkek, bir kız çocuğu. Ha? İşi gücü olan kamyon sahibi bir baba. Değil mi? Sevgi dolu bir anne. Bana bak bana. Ne zamandır boynuzluyorsun lan beni? Söyle lan orospu, ne zamandır boynuzluyorsun lan beni? Bak şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Şimdi ben bu orospuyu, onun bu piçini, tamam mı? Benim bu sevgi dolu ailemi sana bırakacağım. Sen de kamyonu bana vereceksin. Kamyonu Suriye sınırından geçirir. Sonra bu sevgi dolu yuvana geri dönersin. Anlaştık mı? Ne oldu? He? Bu orospu bir kamyon etmez mi? Doğru. Bu orospu hiçbir bok etmez. Ama belki bu piç eder ha. Eder mi? Belki Hazal da bir kamyon eder. Ha kızım? Sen bir kamyon eder misin? Benim kızım diyorum da. Belki o da senin kızın. Ha? Baksana yanıma bile gelmiyor. Benim kızım benim yanıma gelmiyor. Kalk lan. Kalk, 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 kalk. Dur lan. Bak, bak. Bak babanın yüzüne bak. Belki bu piç bir kamyon eder ha. Bak. He? Eder mi? Bana bak lan. Bana bak, bana. Bu piç bir kamyon eder mi? Bana bak lan. Yüzüme bak. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Geç lan yerine otur. Anlaştık değil mi? Anlaştık. 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 Kaldır lan kafanı. Kaldır kafanı, bak bana bak. Gördün mü lan? Gördün mü? Şu piç kadar bile değerin yok.
güzel bir aile. Lan siz bayağı aile olmuşsunuz be. Bunca yıllık evliyim. Şöyle bir tane fotoğrafım olmadı. Bir dönüyorsun, ev bomboş. Bizim orospu bulmuş başka birini. Ve elini İstanbul. Ayaz'ı da satmış organ mafyasına. Kamyonun parası bitince sizi ziyaret ederim. O zamana kadar özlersin değil mi beni? Özlersin. Senin karın kim bilir kimin kucağındadır şimdi. Sana bir şey diyeyim mi? Bu çocuk sana hiç benzemiyor. Sana da bir garip bakıyor zaten. Bana kalırsa sen bu sıcak yuvana dönünce bir kan testi yaptır. Kesin piç bu. Bunun bakışlarından belli bu piç bu. Her halinden belli lan bunun piç olduğu. Piç lan bu, piç piç! Yavaş lan! Yavaş lan! Kaldır lan kafanı. Kaldır kafanı bana. Yola bak. Ne orası seni öldürecek lan ikimizi. İkimizi de öldürecek lan. Yola bak lan. Yola bak yola. Aşan belir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaçar aldın aman, aman aman, aman aman, aman aman. Gülün narhını, gülün narhını, gül alıp satmanın aman, aman aman ey. Zamanı değil, zamanı değil. Sevginin dalları boyumdan uzun, yavrular gözümde bir salkım üzüm. Ölmeden o yar aman, aman
Koyun kuzu kurban aman aman aman.